Evimizdeki doğal malzemelerle güzelleşiyoruz. Elastikiyetini kaybetmiş cildimize, o sivilce izlerine, kırışıklıklara, sarkmalara hoşça kal diyeceğimiz yapış yapış ama çok etkili güzel bir maske yapıyoruz. Chia tohumlarını kullanıyorum. Hemen yapım aşamasına geçtim. 1 yemek kaşığı chia tohumunu kabıma aldım. Üzerine küçük bir fincan süt ilave ediyorum. Fazla geldiğini düşünmeyin o sıvının. Biraz sonra onu öyle güzel emecek ki bakın 10 dakika sonra bu hale gelmeye başladı. Jel kıvamına ulaştı bile. Yaklaşık 1 saat beklettikten sonra ise bakın böyle katı bir hal aldı. Bunu direkt uygulayabilir miyiz? Evet, sadece chia tohumları ve sütü yüzünüze uygulayabilirsiniz. Çok güzel etkiler elde edersiniz ama daha zengin yapalım. Bal ilave edelim. Hem anflamatör özellikleriyle o sivilce oluşumunu ve var olan sivilceleri ortadan kaldıralım. Cildimizi sıkılaştıralım. Şimdi bunu daha güzel bir hale getirmek, etkileri arttırmak için karıştırıcımı aldım. Ezerek sürmeyi tercih ediyorum. Bu şekilde de kullanabilirsiniz ama ezdiğiniz takdirde daha fazla özünü veriyor. Ve maskem hazır. Hemen ellerime sürüyorum. Tahta kaşıkla çok güzel sürülüyor. Yüzünüze de dilerseniz böyle sürebilirsiniz. Chia tohumu zengin bir antioksidan içeriğe sahip. Bu sebeple cildi yeniliyor. Hasarlı dokuları onarıyor. O sarkmalar, kırışıklıklar var ya, işte bunu çok güzel gideriyor gerçekten. Anti enflamatör özelliğiyle de cildimizdeki o egzama gibi, cilt kuruluğu gibi rahatsızlıkları önlüyor. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı ve altyazılar sekmesinden dilediğiniz dili de seçmeyi unutmayın arkadaşlar. Şimdi bunu temiz yüzüme sürüyorum. O derin kırışıklıkları, sivilce izlerini ve var olan sivilceleri kurutarak ortadan kaldırmayı sağlıyor bu doğal maske. Boynunuza da bolca sürün. Özellikle boyunda ve dudak kenarlarında o yaşlılık belirtileri çok net görülüyor. Göz altlarına sürebilir miyim? Göz altlarındaki halkalar, koyu renkler, o renk dengesizliğini, solgun görüntüyü de çok güzel gideriyor arkadaşlar. Elinizdeki yaşlılık belirtilerini de atabilirsiniz. İşte bir kere kullanıma yeterli ölçüde maskem bitti arkadaşlar. Bu şekilde sürdüm ve 20 dakika beklettikten sonra dilerseniz elinizle soyun, dilerseniz bu şekilde küçük bir spatula ile de çıkartabilirsiniz. Seçim sizin. Veya bir peçete, kağıt yardımıyla da maskeyi hızlıca çıkartabilirsiniz. O ölü deriyi atıyoruz arkadaşlar. Cildinizin parladığını, tertemiz olduğunu, bakın nefes aldığını göreceksiniz. Işıltı anında belli oluyor gerçekten de. Lütfen siz de kullanır kullanmaz alta deneyiminizi bizle paylaşın, yazın arkadaşlar. Bu şekilde gerçekten ben çok güzel sonuçlar elde ediyorum. Yüzünüzden de dilerseniz bu şekilde soyarak çıkartabilirsiniz. Haftada 2 kere uygulayabilirsiniz. Alındaki kırışıklıkları da çok güzel doldurabileceğiniz bir maske. Bu şekilde çıkartabilirsiniz. Burun üzerindeki o siyah noktalara çok etkili. Bakın çıkartırken de ılık suyla yavaş, yuvarlak hareketlerle nazikçe çıkartın arkadaşlar. Suyu sürdükçe, ılık suyu, böyle beyaz bir köpüklenme göreceksiniz. İşte daha da güzel nüfuz etmiş oluyor. Acele etmeyin maskeyi çıkartırken. O yüzden nazik nazik, yavaş yavaş ılık suyla çıkartıyorum maskeyi. Bakın böyle kendini dışarıya veriyor zaten. Fazlalıkları alıyorum. Sonra yüzümü önce ılık, sonra soğuk suyla yıkıyorum. Cildime nemi hapsediyorum ve nazikçe kuruluyorum. İşte bu kadar. Göz altlarında da çok güzel sonuçlar elde edebileceğiniz, pürüzsüz bir cilde kavuşmanızı sağlayacak chia maskesini bu şekilde uyguladık. Bitti mi? Hayır. Son aşama olarak eğer daha güzel olsun diyorsanız üzerine bir de gül suyu sıkarsanız çok daha güzel oluyor cildiniz. Gerçekten nefes alıyor. Bu maske sonrasında deneyimin ne derseniz cildim nefes aldı, ışıltı saçtı diyebilirim. Sonra kendi yaptığım bir doğal kremi sürdüm. Umarım siz de dener memnun kalırsınız. Hoşça kalın.